Çocukluğumuzdan beri camilerde, özel kandil gecelerinde Mevlid-i Şerif merasimlerini illaki duymuşuzdur. Belki katılmışızdır. Peki Mevlid-i Şerifler nedir? Peki kim yazmıştır? Süleyman Çelebi kimdir? Adı neden Süleyman'dır biliyor musunuz? Bursa Ulu Camii'nin de yıllarca imamlığını yapmıştır. Mesela Bursa Ulu Camii için ne deriz? Dünya üzerinde yapılan duanın kabulünde 5. makam deriz. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Şam Emeviye ve Bursa Ulu Camii. Neden? Bu sahneye şahitlik eden Süleyman Çelebi çok duygulanacak ve o meşhur Mevlid-i Şerifini bunun üzerine kaleme alacaktır. Çocukluğumuzdan beri camilerde, özel kandil gecelerinde Mevlid-i Şerif merasimlerini illaki duymuşuzdur. Belki katılmışızdır. Peki Mevlid-i Şerifler nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öven muhteşem bir şiir. Peki kim yazmıştır? İşte arkamda türbesi bulunan o büyük din adamı, aynı zamanda şair Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi kimdir? Süleyman Çelebi anne tarafından Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda harcı bulunan meşhur Şeyh Edebali'nin torunudur. Baba tarafındansa Sultan 1. Murat'ın veziri Ahmet Paşa'nın oğludur. Yani aslında Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşamış, o dönemde vazife almış çok önemli bir din adamıdır Süleyman Çelebi. Süleyman Çelebi fenli ilimlere de vakıf, özel çift kanatlı zülcenahen bir insandır. Adı neden Süleyman'dır biliyor musunuz? Vazife yaptığı 1. Murat'ın abisi Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa Rumeli'ye Leventleriyle, Sallarla karşıya geçtiğinde o meşhur geçtiği gün doğmuş, doğduğu için Süleyman adını bundan almıştır. Kendisi özellikle vazife aldığı Yıldırım Bayezid dönemlerinde Bursa'daki Bey Sarayı'nda hem Bey Sarayı'nın mescidinin padişahların imamlığını yapmış hem de aynı zamanda Bursa Ulu Camii'nin de yıllarca imamlığını yapmıştır. Mesela Bursa Ulu Camii için ne deriz? Dünya üzerinde yapılan duanın kabulünde 5. makam deriz. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Şam Emeviye ve Bursa Ulu Camii. Neden? Çünkü Süleyman Çelebi bir gün Ulu Cami'ye sabah namazı için geldiğinde, cami imamı ya, anahtar kendisinde ya, daha hiç kimseler ortalıkta yokken o ıssızlarda camisinin kapısını açıp Ulu Cami'ye girdiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi arkasında 4 halife efendimizle namaz kılarken görmüştür. İşte onun bu yakazası Bursa Ulu Cami'nin kıymetini kat kat arttırmıştır. Bursa Ulu Cami'ye girdiğiniz zaman mihrabın hemen sol ön tarafında oradaki kolona bağlı mermer yekpare bir vaaz kürsüsü vardır. Tarihten bu yana farklı coğrafyalardan gelen din adamları orada vaazlar vermektedir. Ki onun döneminde de İranlı, Acemli bir imam vaaz verirken oradaki halka peygamberlerin birbirlerine üstünlükleri yoktur. Yani Hz. Muhammed ile Hz. İsa mertebe olarak haşa diyelim biz aynıdır demiştir. İşte bunun üzerine halktan bir kişi kalkıp ayağa itiraz etmiş. Peygamberimizin Hz. Muhammed'in üstünlüğü diğer peygamberlere güneşle ay gibidir deyip itiraz edecek.
Bu sahneye şahitlik eden Süleyman Çelebi çok duygulanacak ve o meşhur Mevlid-i Şerifini bunun üzerine kaleme alacaktır. Bu arada bilmiyorum duymuş muydunuz? 2022 yılının Temmuz ayında Amerika'da Michigan Üniversitesi'nin arşivlerinde dünyanın en eski Mevlid-i Şerif nüshası bulundu. Süleyman Çelebi'nin birebir yazdığının kopyası olarak 15. yüzyıl istinsahı bulundu ve bütün bir dünyaya ilan edildi. Hatta bulunmuş olan bu nüshanın arkasında Süleyman Çelebi'nin hiç bilinmeyen ikinci bir şiiri daha tespit edilmiş oldu. İşte bu büyük peygamber aşığı vefatında bu görmüş olduğunuz yer bir tekkeydi ve bu tekkenin bahçesine defnedildi. Süleyman Çelebi vefat ettiğinde hayattayken müntesibi olduğu bir Buhara Türkü tarafından kurulmuş olan Bursa'nın en eski dergahlarından biri Yoğurtçu Baba Tekkesi. Neredeymiş? Tam buradaymış. Bu tekkenin haziresine defnedilir. Yani tekke bu gördüğünüz sırtı olduğu gibi kaplıyormuş. Hatta şu an altımızdan geçen çekirgeyi altı parmağa bağlayan cadde ve şu alttaki apartmanların da bulunduğu bölgeyi kaplıyormuş. Buraya defnedilir. Maalesef geçen yüzyıllar içerisinde tekke metruklaşır ve maalesef Cumhuriyet Türkiye'sinde Bursa'da tam 63 tane mezarlık ortadan kaldırılırken bu mezarlık da ortadan kaldırılır. Fakat o günlerde bir tartışma yaşanır. Süleyman Çelebi'nin mezarı. Onu da mı yok edeceğiz? Onu da mı kaldıracağız? Kıyılamaz. Mezar taşları koruma altına alınır. Bugün orijinal mezar taşları nerede? Bursa Muradiye Külliyesi'nin bahçesinde koruma altında. Ama o günlerde bir koruma kurulu devreye girer. Hatta bir proje yarışması düzenlenir. Denir ki Süleyman Çelebi için bir anıt mezar yapalım. Yani orijinal mezarı bu gördüğünüz kabir. Yeri değişmez. Ama bir proje yapılır. Hatta projenin jürisine Reşat Nuri Güntekin, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi önemli isimler de katılır. Bu proje beğenilir ve burası bu şekilde bir anıt mezar ve ziyaret alanı haline getirilir. Arkamızdaki mezar anıtı da bu şekilde yapılır. Süleyman Çelebi'nin gerçek kabri burası ama bu gördüğünüz türbe yapısı 1955'te yenilenmiş haliyle durmakta.